Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Evrenin toz bulutları arasında bir gezegen. Peki, bu mavi ve yeşil cüce nasıl oluştu? 4,5 milyar yıl önce, kozmik bir serüven başladı, evrende milyarlarca yıldızın çevresinde dönen kayalık bir gezegen haline gelmek için Dünya, kendi kendini şekillendirmeye koyuldu. Bu süreç, yalnızca bir gezegenin değil, atmosfer, okyanus ve yeryüzü yaşamının ilk kıvılcımlarının doğduğu bir mucizenin hikayesiydi. Dünyanın oluşumu, Güneş'in doğduğu devasa gaz ve toz diskinin kalıntılarından başladı. Merkezde parlayan Güneş, çevresinde bir disk oluşturdu. Bu disk, hidrojen, helyum, silikat ve metallerden meydana gelen milyarlarca parçacığı barındırıyordu. Zamanla, bu parçacıklar bir çekim dansı içinde birbirine yaklaşarak daha büyük cisimler meydana getirdi. Önce kilometrelerce büyüklükte planetesimaller doğdu, sonra bunlar birleşerek gezegenimsi cisimlere dönüştü. İşte bu kütle birikimi sürecinin sonunda, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, Dünya gezegeni kendini gösterdi. İlk başta Dünya, aşırı sıcak bir magma okyanusuydu. Yüzeyi tamamen erimiş kayalardan oluşuyor, yer kabuğu henüz katılaşmaya başlamamıştı. İçerideki radyoaktif elementlerin ve çarpan cisimlerin ısısı, gezegenin yüzeyini binlerce dereceye çıkarıyordu. Bu eriyik dünyada hiçbir yaşam ne hayal edilebilir ne de nefes alınabilirdi. Ancak bu aşırı sıcak evre, gezegenin iç yapısının ayarlanması için elzemdi, demir ve nikel gibi yoğun elementler çekirdek bölgesine çöktü, daha hafif silikatlar ise üst katmanlara yükseldi. Bu farklılaşma, dünyaya manyetik alanını kazandıracak bir sıvı dış çekirdek yarattı. Yüzey soğumaya başladığında, katı kabuk oluştu ve devasa volkanik patlamalar gezegenin her yerinde lav yağmurlarına neden oldu. Bu lav tabakaları zamanla sertleşerek ilk yer kabuğunu oluşturdu. Atmosfer henüz nasıldı? O zamanlar, bugün soluduğumuz oksijenden eser yoktu. Bunun yerine karbondioksit, azot, su buharı ve az miktarda amonyak ile metan gazı egemendi. Volkanik etkinlikler ve çarpma olayları bu gaz karışımını besleyerek kalın bir sis tabakası yarattı. Bu sis perdesinin ardından, yaklaşık 4,4 milyar yıl önce, gezegen soğudukça su buharı yoğunlaşarak yağmurlara dönüştü ve okyanus oluşumunu başlattı. İlk okyanusların derinlikleri günümüzdeki okyanuslardan çok daha sıcaktı, yer kabuğunun altındaki ısı suyla etkileşime giriyor, hidrotermal bacalar aracılığıyla mineraller bakımından zengin bir ortam sağlıyordu. Bu ortam, belki de yaşamın ilk kimyasal reaksiyonlarının filizlendiği yerdi. Suyun varlığı, dünyada kimyasal evrimin kapılarını araladı. Mineraller, ısı ve basınçla bir araya gelerek kompleks moleküller üretmeye başladı. Karbon, hidrojen, azot, oksijen ve fosfor gibi temel elementler bu okyanus kimyasının temel yapı taşlarını oluşturdu. İşte bu moleküller, zamanla yaşamın başlangıcı olan protobiyotik sistemleri doğurma potansiyelini taşıyordu. Ama o aşamaya gelmeden önce, yeryüzü de kendi katmanlarını geliştirdi. Erken dünya kabuğu, genç ve hareketli bir plaka tektoniği dönemindeydi. Levhalar hızla birbirine sürtünüyor, ayrılıyor ve dalıyordu. Bu hareketler, volkanizma, dağ oluşumu ve okyanus havzalarının şekillenmesine yol açtı. Levhaların çarpışmasıyla oluşan dağ sıraları ve dalmanın yarattığı derin deniz çukurları, gezegenin yüzey haritasını sürekli olarak yeniden çiziyordu. Bu veodinamik enerji, atmosferdeki gaz dağılımını da etkileyerek yerel iklim bölgeleri oluşturuyordu. İlginçtir ki, dünyanın yüzeyinin %70'i sularla kaplı olmasına rağmen suyun büyük bölümü ilk dönemlerde birikimli havzalarda toplandı. Bu havzalar, erozyon süreçleriyle kara parçalarından mineraller topladı ve buralarda tuzlu, asidik veya bazik ortamlarda farklı kimyasal dengeler oluştu. Her havza, farklı bir deney laboratuvarıydı. Bazılarında tuz yoğunluğu bir hayli yüksekti, bazılarında ise asidik pH bakımından zengindi. Bu çeşitlilik, canlılığın hangi ortamda yeşerebileceğine dair çok önemli ipuçları veriyor. Molten dünya soğudukça, kabuk kalınlaştı ve daha stabil levha sınırları belirdi. Karalar deniz seviyesinin yukarısına çıktı, ilk kıtaların temelleri atıldı.
Bu protoj kıtalar, okyanusa sağladıkları madde akışıyla kimyasal dengeleri yeniden şekillendirdi. Kıta kabuğunun bileşimindeki silikat mineraller, suyla etkileşime girerek kil minerallerini, karbonatları ve kil yoğunluğunu artırdı. Bu da atmosferdeki karbondioksit seviyesini düşünerek iklimin ılıman bir seviyede sabitlenmesine katkı sağladı. İlk atmosferik devinim, biyosferin tohumlarını attı. Deniz diplerindeki hidrotermal bacalardan yayılan kimyasal bileşikler ve karasal volkanik alanlar, organik moleküllerin sentezini destekledi. Üstelik dünyanın manyetik alanı, zararlı kozmik ışınları saptırarak yüzeydeki olası canlı protozoorganizmaların korunmasına yardımcı oldu. Bu koruyucu kalkan, gezegenin yaşam barındırabilmesi için kritik bir adımdı. Yaklaşık 3,8 milyar yıl önce, ilk kanıtlanmış mikrobiyal yaşam formları okyanuslarda belirdi. Stromatolitler adı verilen mikrobiyal topluluklar, tortul kayaçlarda iz bırakarak bize dünyanın yaşamla kaplı ilk sahnelerini gösteriyor. Bu mikrobiyal topluluklar, fotosentez öncesi kemosintesis, kimyasal sentez yoluyla enerji elde ediyordu. Atmosfer hala oksijenden yoksundu, ancak bu minik organizmalar zamanla çevrelerindeki kimyasal dengeleri değiştirmeye başladı. Zaman içinde fotosentetik bakteriler ortaya çıktı ve atmosfere oksijen salmaya başladılar. Büyük oksijen olayı, atmosferi dramatik biçimde değiştirerek yeni solunum türlerinin gelişmesini sağladı. Oksijenin yükselişi, ozon tabakasını oluşturarak yüzeyi zararlı UV ışınlarından korudu ve karasal yaşamın kara üzerinde filizlenmesine olanak tanıdı. Dünyanın yüzeyi, su ile kara arasındaki dinamik ilişkilerle sürekli değişti. İklim döngüleri, buzul ve ısınım dönemleri, deniz seviyesi dalgalanmaları ve tektonik itmeler, gezegenin coğrafyasını şekillendirdi. Erzurum'a benzer dağ sıraları, antik çukurlar ve geniş yaylalar oluşturdu, volkanik patlamalar, minerallerin yeniden dolaşıma girmesini sağladı. Tüm bu süreçler, canlılığın çeşitlenmesine ve karmaşık ekosistemlerin doğuşuna altyapı hazırladı. Ve işte bugün bizler, bu uzun jeolojik ve biyolojik maceranın sonucu olarak varız. Dünya tam 4,5 milyar yıllık geçmişi boyunca, kendini onarıcı, dönüştürücü ve yaşama elverişli kılan bir sanatçı gibi şekillendi. İlk okyanus dalgalarından atmosferik devinimlere, protokontinental plakaların dansından mikrobiyal hayatın serpilmesine kadar her adım, gezegenimizin hikayesine benzersiz bir ekleme yaptı. Eğer dünyanın bu büyüleyici doğuş hikayesi sizi etkilediyse, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, böylece evrenin ve gezegenimizin sırlarını keşfetmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda, gezegenimizin atmosfer evrimi ve yaşamın kara yüzeyine yayılışı üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. Diğer videolarımıza göz atın ve bu muhteşem keşif serüveninin bir parçası olun.